terkiplerini hepimiz anladığım kadarıyla belli bir terkipte yaratıldık. Bu Tabii. sizin dediğiniz yıldız karakterleri buna denk geliyor mu? Geliyor. Yıldız karakteri yükseldikçe oradaki esma, yapabilite fazlalaşıyor. Bizim aldığımız özellikler fazlalaşıyor. Bunları manipüle etmek mümkün mü? Mesela şu an çok işte esma çekiyorlar ya da belli şeyler hani Yok, esma ritüeller çeke çeke yapıyorlar. gelmez. Manipüle edilmiyor mu? Peki bunu Allah bilmenin- çektirmesin yani. Ben Bize pek bir faydası var mı? zaten şeyde de yoktur. Hiçbir peygamberin böyle bir söylemini duyamazsınız. Hani bu sonradan bozulmuş olan şeylerin bir kısmı. Nedir? Zikir evliyaları da var, doğrudur. Ama onlar o kadar çok zikrediyor, o kadar çok kendini dışarıya kapatmış durumda ki zikrettiği için, zikir çektiği için bu kişi aydınlanmaya gitmiyor. Buna inandığı için gidiyor. Ama bunu atlıyorlar, ne yapıyorlar? Kendi bölgelerinde tutmaya çalışıyorlar oradaki şeyhler. Bizim de bir şekilde kurtarmaya çalıştığımız durum bu aslında. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam merhaba. Cüz-i irade üzerine konuştuk ama biraz daha anlaşılabilmesi için yani bu ne seviyede vardır onu konuşabilir miyiz? Yani bir kişi mesela cüz-i iradesiyle yaptığı işi değiştirebilir mi? Ya mesela yapacağı iş veya yaşayacağı yer kaderinde kesin midir? Yok. Ya kendi çabasıyla mesela başka bir işte bulabilir değil mi? Başka bir işte çalışabilir, Tabii. başka bir yerde yaşayabilir. Aynen. Ama bir de bazı kadersel döngüler var. Bu mesela kişinin hiçbir zaman yurt dışına çıkmayacağını algılayabiliyoruz bazı noktalarda. Çünkü ailesinden kopamıyor bazı kişiler. Ya da şehir değiştirmek dahi istemiyor. Zor gelebiliyor. Bazıları nedir? Bıraktığı işi bırakamıyor. Bunu dönüştüremiyor. İşle ilgili seyahatler olursa gidiyor. Başka türlü hiçbir şekilde başka bir şeyle ilgilenmiyor. Hani bir işi bırakıp başka bir işe girebilirsin. Bu zaten esmaları çoğaltmaktır bir şekilde. Nedir? Daha iyi idrak edebilirsin, daha iyi gören haline gelebilirsin değil mi? Bir sürü esma var. Bunları edinebilmemiz için hangi alanda bunu edinebileceksek o tarafa doğru bir yönelim zaten veriyor bize istek olarak. O yüzden bizim bir şey istememiz demek Allah'ın bunu bizim için istemesi manasına geliyor. Yapacağız, edeceğiz ama engelle karşılaşırsak eğer ve bu engeli aşacak gücümüz yoksa o zaman bırak burada kal diyor. Anahtar sana verilmedi henüz, başka bir çıkış kapısı bulmaya çalış. Hani başka bir şey dene. Hayatta genelde daha hani burnunuzun dikine gidin derim. Hani çok fazla hayalin içerisinde kalmadan, çok fazla birkaç sefer denersin, ittirirsin ama olmaz. O zaman vazgeçmeyi de bilmek lazım. O zaman sen bunu nefsinle yapıyorsun demektir. Kişinin kendi hayatıyla ilgili baştan sona hayatında külli iradenin iradesi sadece hani belirli kesin ya çok büyük noktalar mı? Ama onun içindeki geçişte hani bütün hayatını kişi cüz-i iradesiyle belirleyebilir mi? O Yok. köşe taşları hariç. Senin karaciğer hücren sinir hücresi haline gelebilir mi? Hayır. Yani sen külsün, içinde de cüzlerin var. Cüzlerini hücrelerin olarak düşünebilirsin mesela. Sen dışarıdan bir etki alıyorsun. O etkiye göre senin bedenin orada gelecek olan şeyi öncesinde biliyor, yaklaşık 6 saniye önce. Oradaki enerjiyi tanıyor. Buna göre tepkide bulunuyor. O zaman nerede kaldı cüz-i irade? Var mı o zaman irade? İşte hem var hem yok. Külden bakıldığında yok. Sadece sistemde enerji dönüşümleri var. Bu enerji dönüşümünde herkes kendince ben diyor. Her bir benin de yaydığı bir frekans var. Onlarla ne yapıyoruz? Hareket oluşturuyoruz. Yani enerjimiz için varız burada. Öyle diyelim.